Acaba hiç mümkün müdür ki sonsuz bir güzellik ve kusursuz bir kemal, güzelliğini ve kemalini görmek ve göstermek için baki bir alem ve o alemde tecelli eden güzelliği ve kemali görecek ebedi seyirciler istemesin? Madem bu fani dünya o güzelliği ve kemali hakkıyla göstermekten acizdir ve madem bu alemin seyircileri o güzellik ve kemalin hakiki seyrine doyamadan buradan gidiyorlar, o halde baki bir alem ve o alemin ebedi seyircileri olmalı. Ta ki o sonsuz güzellik ve kemal orada hakkıyla gözüksün ve o ebedi seyirciler de o güzelliği ve kemali hakkıyla seyretsinler. Bu delili yine iki başlıkta inceleyeceğiz. Cemal, güzellik, kemal ise güzel sıfatlar demektir. Cenab-ı Hak cemal sahibidir, cemildir. Yani zatının nihayetsiz bir güzelliği vardır. Hem kemal sahibidir. Yani ilim, kudret, irade, işitme, görme gibi bütün kemal sıfatların sahibidir. İsim ve sıfatları nihayetsizdir. Kim şu aleme dikkat ile baksa görür ki, bu alemde nihayetsiz bir güzellik ve kemal mevcuttur. Buna delil mi istersiniz? O halde bakın denizlere, dağlara, ağaçlara, çiçeklere, kuşlara, balıklara, her şeyi teker teker inceleyin. Acaba güzellikten ve kemalden başka bir şey bulabilir misiniz? Acaba bu güzelliğin ve kemalin sahibi kimdir? Elbette Cenab-ı Hak'tır. Zira güzellik güzelden gelir. Mükemmellik kemalden gelir. İhsan cömertlikten ve servet zenginlikten gelir. Evet, bu alem bütün güzelliğiyle Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine ve bütün kusursuzluğuyla da onun sonsuz kemaline işaret eder. Şimdi ilahi sanat eserlerinin sergilendiği şu aleme bak. Nasıl hep beraber Cenab-ı Hakk'ın kusursuz kemalini ve nihayetsiz güzelliğini gösteriyorlar ve dikkatli nazarları kendilerine çekiyorlar. Evet, kainatın yüzünde serilmiş olan gayet güzel ve sanatlı, parlak ve süslü olan şu varlıklar, ışık güneşi bildirdiği gibi, perde arkasında
sonsuz bir güzellik ve kemal sahibi bir zatı gösterir. Sözün özü, bu alem bütün güzelliğiyle Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine ve bütün kemalatıyla da onun kemaline işaret eder ve o zatın benzersiz ebedi güzellik ve kemalini ispat eder. Bu alemin sanatkârının pek mühim ve hayret verici bir kemalatı vardır ki, bu harika sanatlarla o kemalatını göstermek ister. Hem emsalsiz bir güzelliği vardır ki, bütün süslü ve nakışlı mahluklarıyla o emsalsiz güzelliğini seyrettirmek ister. Elbette böyle ebedi bir güzellik ve kemal, takdir edici, beğenen ve maşallah diyen kimselerin nazarında kendi güzelliğini ve kemalini göstermek ister. Zira her güzellik ve kemal sahibinin kendi güzellik ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sabit bir kaidedir. Eğer o kemal daimi ve ebedi ise, o zaman daimi ve ebedi görünmek ister. Daimi gözükmek de o kemali takdir edip beğenenlerin varlıklarının devamını ister. Zira devamı olmayan ve ölüme mahkum olan bir seyircinin nazarında güzelliğin ve kemalin kıymeti sükût eder. Şöyle ki, bir darb-ı meseldir ki, bir dünya güzeli, bir zaman kendine aşık olmuş adi bir adamı huzurundan kovar. O adam, kendine teselli vermek için, "Tüh, ne kadar çirkindir!" der. O güzelin güzelliğini inkar eder. Aynen bu misalde olduğu gibi, eğer ahiret gelmez ve ölüm insan için bir son olursa, Cenab-ı Hakk'ın şu alemde gözüken güzelliği ve kemali hiçe iner. Bütün kıymetini ve güzelliğini kaybeder. Bu meseleyi âlemin yaratılış sebebini de beyan ederek şöyle izah edelim. Her güzellik ve kemal sahibi, kendi güzelliğini ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, sonsuz güzelliğin ve kemalin sahibi olan Allah da, güzelliğini ve kemalini görmek ve göstermek istedi ve bu âlemi icat etti. Her bir mahluku nakış nakış süsledi, cemalinin ve kemalinin her türlü tecellisini bu âlemde gösterdi ve seyretmek vazifesini ve şerefini insana yükledi. İşte insanın yaratılış vazifesi budur. O güzelliği ve kemali seyretmek. Halbuki ahiret gelmez ve ölüm insan için bir son olursa, insan bu dünyadan ayrılmanın acısını hafifletmek ve hiçe indirmek için bu dünyayı tahkir edecek
ve şu göz önündeki güzelliği ve kemali inkar edecektir. Ancak bu sayede bu dünyadan ayrılığın acısına ve elemine dayanabilir. Halbuki bu insanın yaratılış maksadına zıttır. Evet, aşık bir seyirci fıtratında yaratılan insan, ahiret gelmediğinde bir düşmana dönmekte ve ayrılığın acısını hafifleştirmek için seyircilik makamından tahkir makamına düşmektedir. Elbette bu âlemin hikmet sahibi olan sanatkârı buna müsaade etmeyecek, güzellik ve kemalini ona inkar ettirmeyecektir. Bunun da tek yolu ahireti getirmektir. Nihayetsiz güzelliğin ve kemalin ahireti gerektirmesinin diğer bir sebebi de şudur: madem her güzellik ve kemal sahibi, güzelliğini ve kemalini görmek ve göstermek ister, o halde nihayetsiz güzelliğin ve kemalin sahibi olan Allahü Teala da elbette güzellik ve kemalini görecek ve gösterecektir. Eğer güzellik ve kemal fani ise, fani tecellilere razı olacaktır. Ancak güzellik ve kemal baki ve ebedi ise, o zaman fani tecellilere razı olmayacak ve ebedi bir şekilde gözükmek ve tecelli etmek isteyecektir. Ebedi bir şekilde gözükebilmesi için de iki şey lazımdır. Bir, güzellik ve kemalinin gözükeceği memleketin ebedi olması. Halbuki bu kainat ebedi değil, fanidir. Bilim adamlarının da ittifakıyla bir gün bu âlemin kıyameti kopacak ve yok olacaktır. 2. Ebedi bir memleket istediği gibi ebedi seyirciler de isteyecektir. Zira seyirci olmazsa güzellik ve kemalin görünmesinin bir manası olmaz. Halbuki bu dünyadaki seyirciler de fanidir. Bu kısa ömürde o güzelliği ve kemali hakkıyla görememekte ve doyamadan gitmektedir. O halde bu seyircilerin de baki olması gerekir. Bu da ahireti iktiza eder. Şimdi bu delilde öğrendiklerimizi maddeleyelim. Bu sayede konumuz daha net anlaşılacaktır. 1. Bu âlemde gözümüz ile görüyoruz ki nihayetsiz bir güzellik ve kemal vardır. 2. Güzelliğin güzelden, mükemmelliğin kemalden gelmesi sırrınca şu göz önündeki güzellik ve kemal de perde arkasında sonsuz bir güzellik ve kemal sahibi bir zatı gösterir. 3. Madem o güzellik ve kemal sahibi zat bu alemi güzellik ve kemalini seyrettirmek için yaratmıştır, o halde elbette insan için ahireti de yaratmış olmalıdır. Zira insan seyircilik vazifesini ancak ahirete iman ile yapabilir. Ahirete imanı olmayan bir seyirci, dünyadan ayrılmanın elemini hiçe indirmek için kedinin erişemediği ete pis demesi gibi, o da göz önündeki şu güzellik ve kemali inkar edecektir. Bu ise insanın yaratılış gayesine zıttır. Elbette Cenab-ı Hak böyle bir hikmetsizliğe müsaade etmeyecektir. Bunun da tek yolu ahireti getirmektir. 4. Her güzellik ve kemal sahibi
kendi güzelliğini ve kemalini göstermek ister. Eğer güzellik ve kemal ebedi ise ebedi görünmek isteyecektir. Madem Cenab-ı Hakk'ın güzelliği ve kemali ebedidir ve daimidir, o halde ebedi bir şekilde gözükmek isteyecektir. Ebedi gözükmek için de ebedi ve baki bir alem lazımdır. Burası da ahirettir. 5. Ebedi bir güzellik ve kemal, elbette bu güzellik ve kemali seyredecek seyircilerin varlıklarının devamını, yani onların da baki olmalarını ister. Zira ebedi bir güzellik, fani bir seyirciye razı olamaz. Baki seyircilerin lüzumu da ahireti gerektirir. 6. Her güzellik ve kemal sahibi, kendi güzelliğini ve kemalini göstermek istediği gibi, kendisi de bizzat görmek ister. Bir ressamın resmine bakması, bir âlimin kitabını okuması ve sanatkârın sanatını seyretmesi hep bu sırdandır. O halde elbette Allahü Teala da kendi güzelliğini ve kemalini görmek isteyecektir. Madem güzellik ve kemali bakidir, elbette onları baki bir şekilde görmek isteyecektir. Bunun için de baki bir memleket lazımdır. Orası da ancak ahirettir. Sözün özü. Nasıl ki şu varlıklar bütün güzelliği ve kemaliyle perde arkasındaki Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine ve kemaline işaret ediyor, aynen öyle de ahiretin de varlığına işaret ediyor. Zira güzellik ve kemal görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmek ise arzulu seyirci ve takdir edicilerin varlığını ister. Güzellik ve kemal ebedi ve baki olduğundan seyircilerin de daimi ve baki olmaları gerekir. Çünkü daimi bir güzellik ve kemal fani bir seyirciye razı olamaz.